Sevgili dostlar, bugün size böyle harika bir Antep biberinden, acı biberinden dolma turşu yapacağız. Onun için 4 kilo dolma biberimiz var. Bir tane lahanamız var ama lahananın tamamını kullanmayacağım dostlar. Dış yapraklarını sarma yapacağım Allah izin verirse. 1 kilo da havucumuz var. Bakın burada da yeteri kadar tuzumuz var. 2 su bardağı kadar kaya tuzumuz var. Ve şöyle bir şişede sirkemiz var ama yeteri kadarını kullanacağız inşallah. Tam içlerini hazırlarken sizinle görüşeceğiz. Şimdi Sarımsağımızı. Sarımsak yarım kilo dostlar. Bakın böyle yarım kilo sarımsağımız var. Şimdi yavaş yavaş sarımsağımızı soyacağız. Ben böyle bakın şöyle göstereyim size. Biberlerimizin dışını yıkadım ki içinin acısı elimize geçerse gerçekten çok zor. Bakın bu şekilde dolma gibi çıkaracağım ve içini dolduracağız Allah izin verirse. 2-3 tane daha gösterirseniz sevinirim. Evet. Bakın şöyle baş parmağımızla şöyle tık diye bastırıyoruz. O kendiliğinden çıkıyor. Çünkü baş parmağımızla bastırmazsak çıkmaz. Peki isteyen kesebilir mi? Tabii isteyen kesebilir. Ama bu kesmekten daha kolay bir yöntem. Hem daha rahat çıkar. Ben dolmalık alırken bile zaten dostlar böyle mümkün olduğu kadar şöyle sapları olsun isterim. Çünkü sapı olmazsa böyle çekmesi zor oluyor. Bakın baş parmağınla bastırıp çekiyorsun. Çok kolay bir yöntem. Bakın böyle hemen çıt kırılıyor zaten mübarek. Tazeymiş de. Bakın çok güzel hemen böyle dolduracağız Allah izin verirse. Doldurduğumuzda göreceğiz. Kışın gerçekten mükemmel bir turşu. Salata yapmaya gerek yok. Hem turşu olarak hem salata olarak. Hepsi bir arada gibi oluyor yani. Kokteyl turşu. Aynen. Şimdi maydanozumuz da var. Maydanozumu göstermeyi unuttum dostlar size. Hepsini göstereceğiz sırası geldiğinde. Şimdi ana malzemeler. Evet, ana malzemelerini gösteriyoruz şimdi. Şimdi pazarda bu biberin kilosu 15 lira. Lahanaya 50 lira. Havucumuz 10 lira. Böyle hepsini Allah izin verirse boşaltacağız dostlar. Bakın. Görüşürüz. Görüşürüz hepsini hazırladığımızda. Dostlar şimdi lahanamızı şöyle çeviriyorum. Ve yapraklarını şöyle ayırıyorum. Bunlar sarmalık. Ah dostlar Mersin çok sıcak. Ben de yazmalı bir aşağı bağlıyorum bir yukarı. Çünkü gerçekten Mersin'in sıcağı çekilmiyor. Daha henüz serinlik tam olarak düşmedi. Hala sıcaklardayız biz. Başladı. Bakın şöyle güzelce ayıklayalım ki işimize yarayanlarını alalım. İşimize yaramayanlarını da ziyan etmiyoruz dostlar. Ne yapıyoruz? Tavuklarımıza. Biliyorsunuz benim bahçemde bir de tavuklarım var. Beni tanıyan dostlarımın çoğu bilirler ki benim tavuklarımın var olduğunu. Evet. Şimdi şöyle güzelce bakın bunlardan gayet güzel sarma olur. Şöyle ayırıyorum. Neyiz? Ziyan etmeye karşıyız. Sıfır atık. Turşuluk kaldı. Bu kadarını da ayırdık. İnşallah ne yapacağız? Sarma yapacağız. Tabii bunların başlarını da alacağız dostlar. Şimdi şöyle kesiyorum. Bakın bu şekilde ayırmaya devam ediyorum. Bakın çok güzel oldu. Wow. Böyle doğrayacağım dostlar ama bıçaklarımızı biraz daha keskinleştirelim. Bakın dostlar şöyle yemek kaşığına
2 yemek kaşığı şey atıyorum. Bir de yarım atayım gene. Tuz, kaya tuzu ve üzerine şöyle yarım fincan da limon suyu döküyorum ve güzelce şöyle bir ovalıyorum. Arkadaşlar böyle çekeceğiz bunlar. Rendeleyeceğiz. Rendeledikten sonra görüşürüz. Bakın. Bu şekilde rendeleyeceğiz. Bakın dostlar. Şöyle. Maydanozlarımızı da çok küçük de doğramamıza gerek yok. Şöyle biraz doğrayacağız. Lahanamız, havucumuz ve maydanozumuz böylece hazır. Şimdi üzerine tuzunu koymuştuk. Böyle bir su bardağı da sirkemizi koyuyoruz ve iyicene ovalayarak karıştırıyoruz. Yani bildiğiniz salata oluyor dostlar. Bizim hastanede salata yapıp veriyorlar bunu bize böyle. Evet. Zaten salata oluyor. Turşunun içine girdiğinde kışın hele de kar yağan yerdekiler lütfen yapın ve bu lezzeti kaçırmayın derim. Karlı memlekette yaşayanlar bence bunu yapıp yemeliler. İçine şöyle bu kadar sarımsak doğrayacağım. Şöyle büyük büyük doğrayavereceğim, şöyle küçük değil. Her bibere bir tane 2 tane girecek kadar. Yani kokusu olsun ki sarımsak biliyorsunuz turşumuzun en büyük besleyicilerinden. Sarımsak, tuz olmazsa olmaz ama tuzu da çok koyup da sonra tansiyonlarımızı yükseltmeyelim. Bu hakiki bir aynı zamanda ne? Bağırsak çalıştırıcı. Mide dostu, metabolizma Mide dostu. dostu. Bağışıklık sistemi geliştiricisi. Ah dostlar, dişim olmadığı için bazı kelimeleri telaffuz edemiyorum. Onun için benim yerime benim söyleyeceklerimi kızım söylesin. Mide bağırsak dostu. Metabolizması insan metabolizmasını geliştiriyor. Antioksidan. Kış günlerinde soğuk algınlığına birebir. Ve çok güzel bir şey. Bu hani doktorlar yazıyorlar ya bağırsakları geliştirmesi için. Kefir içiyoruz ya, ne için içiyorduk? İşte bağırsaklarımızı çalıştırması için. İşte tamam. Doğal antibiyotik. Şimdi bakın böyle hani şey koyduğumuz için birazcık yumuşadı lahanalarımız. Şimdi şunları kaldırıyoruz şöyle. Şuraya da tepsimizi koyuyoruz. Ben bir yandan şöyle basıyorum dostlar. Ne kadar iyi basarsanız o kadar güzel. Bakın harika. Bu şekilde basıyoruz. Dostlar sakın ha aklınıza uyup da önce oyup sonra yıkamayın. Çünkü çok acı. Yani böyle de uyarmış olayım sizi. İşte dostlar böyle dolduracağız. Doldurduğumuzda bittiğinde görüşürüz. Çünkü bayağı bir sürecek. Size çok uzun olmasın.
Bir kedimiz eksikti. O da geldi bahçede. Eyvallah. Bahçe kapımız açık kalmış. Kedi bizi ziyarete geldi. Ben nereye gideyim? Çok uylanıyorum kedinin içeri girmesine. Ya Allah korusun. Bir pire getirse yandık ha. Evi terk ederim direkt. Sanki tam gelecek gibi duruyor Dilek. İnşallah. 2-3 tane biberim artarsa onda dolma yaparım şu şeyin yanına, sarmanın yanına. Hmm. Ee, Tabii canım, çok güzel olur acı acı. şu dursun. Şöyle ikiye bölerek biraz tabağına şeylerimizden koyalım, sarımsaklarımızı. Dostlar bu sene de sarımsak ne pahalı, Allah affetsin ama 50 lira kilosu. 60 lira. Ben 50 liraya gördüm. Ben pazarı bilirim. Bakın şöyle bir tane de dışı yıkanmış elmamız var. Şöyle kesiyorum. Ve şöyle dilimleyip içine atıyorum. Bakın şöyle bir avuçta diyemedim, nohut atıyorum. Şimdi de bak biberlerimizi şöyle güzel güzel düzüyoruz bakalım. İnşallah güzel düzdüğümüzde görürüz. Şöyle düzelim bakalım dostlar. Ne çıkarsa şansımıza, bahtımıza. Şöyle sıra sıra düzeceğiz. Ana, elimden kaçtı işte, ben ne yapayım? Ben bir şey mi yaptım dostlar? Güzel gelen koyduk. Birisi yan yapmış. Niye? Acaba niye yan yaptı? Tamam. Tam yan yatmış anne. Onu bence sen dikkat etmediğin sürece inşaat işçiliğini yapamazsın. Oldu. Şimdi oldu. Şimdi onun üstüne şuraya bir tane daha koyalım. Şöyle. Bu sefer de şöyle yatıralım dostlar. Şimdi de şöyle bakın bu şekilde son sırasını diziyoruz şöyle. Küçüğünü koysaydın. Dostlar kaçtı işte elimden, nasıl tutayım? Şimdi bir tane de ortasına koyduk mu şöyle. Ah dostlar, bazen kendi kendimize ediyoruz. Ha şöyle koyun. Ha bu küçüğü de ortaya sıkıştırdım mı tamam oldu işte, daha bundan daha güzel ne olsun. Tamam. Şükür. Ama çok boşluk kaldı şuralarda ama yapacak bir şey yok, ancak bu kadar. Yine biraz sarımsak doğruyoruz. Ki turşumuz da ağzından beslenmeli ki yumuşamamalı dostlar. Şu kalanında bir 5 kiloluk bidona koyduk mu işte size galiba bu 5 kiloluk bidona 1,5 kilo biber tam gelecek dostlar.
Evet. Şimdi şöyle sarımsı şeylerimizi de koyuyoruz şöyle ağızlarına. Yeter bu kadar. Sonra üzerine şöyle 3 tatlı kaşığı şeker koyuyorum dostlar. Bakın kaya tuzu 1, 2, 2,5 kaşık da kaya tuzu koyuyorum. Çünkü içindeki harcında da olduğu için ne yapıyoruz? Başka bir şey yapamıyoruz. Şimdi gelelim sirkesine. Markasını gösterme anne. Markasının nerede olduğunu ben görüyor muyum ki göstermeyeyim? Herkes hangi markaya can istiyorsa onu kullansın. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 kiloluk bir dana 5 tane sirke koydum dostlar. Sirkeli seviyorsanız az sirke koyabilirsiniz. Üstünde suyla dolduracağım şimdi. Şimdi üstünü tam basana kadar da suyunu dolduruyorum. Ve bitiyor. Lütfen ağzını sıkı kapatalım ki olana kadar yani en az 15 gün havayla temas etmemeli mümkün olduğu kadar. Tabii bir de becerebilirsem olacak. Dur onun şeydiydi. Ben başka bir kapak getirdim. Dostlar bunlarla Kadirli'den Yoğurt alıyoruz. yoğurt getirmiştim. Evet. Şimdi verelim mesajı. Bakın yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Şimdi ikinciyi de yapacağım Allah izin verirse.